Herkese merhaba, ben Şevval Rüyan. Bugün sizlerle birlikte Ark kitabının incelemesini yapacağız. Daha doğrusu bölüm bölüm ilerleyeceğiz. En sonunda yazar notları olacak. Şimdiye kadar fark etmediğiniz, belki de kitap okuduysanız ya da okumadıysanız fark etmediğiniz kitabın içinde geçen ipuçlarını bölüm bölüm inceleyeceğiz. Tabii ki en sonlara doğru da yine muhabbetini, sohbetini, burada aslında ne demek istediğimizi ya da kitap hakkında konuşabiliriz. İlk bölümler kısa olduğu için daha hızlı geçecek ve şimdiye kadarki güncel bölümlere kadar ilerleyeceğiz. O yüzden kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıya güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bu bölümleri Wattpad'de yazıldığı şekilde okuyacağım. Yarın öbür gün basılı bir kitap olursa daha güncel halinin, daha editörden geçmiş halini merak ederseniz aşağıya link bırakacağım. Aşağıdaki açıklamalara bakabilirsiniz. Haydi başlayalım. Şimdi ilk bölümümüz arkadaşlar Koru Beni. Karakterleri anlatmayacağım. Direkt okumaya başlayacağım ve hani bu süreçte olanları en son yazar notları kısmında göz atarız. Bölüm 1 Koru Beni. Bu Koru Beni'nin ilk bölümü arkadaşlar önemli. Yani bölüm başlamadan önceki bölümü önemli. Arka hoş geldin. Uzun zamandır seni bekliyordum. Öncelikle bilmen gerekiyor ki bu bir hikaye değil. Yazarı da ben değilim. Her şeyi bizlere Arya anlatacak ve ben de işittiklerimi sizlerle okurlarına paylaşacağım. Tıpkı bu videolarda olduğu gibi bu videolarda da yine aynı şey söz konusu ki ilerleyen bölümlerde bunu daha net anlayacaksınız. Evet, Instagram sayfamızı paylaşmıştık. Instagram sayfamızı yine buraya bir yere eklerim. Aynı zamanda Wattpad linkimi de eklerim. Yani Wattpad profilimi aşağıdan linkten de bulabilirsiniz. Arya'nın bakış açısıyla başlıyoruz. Burada ne kadar zamandır bekliyorum diye düşündüm. İçimdeki korku, endişe ve gelecek kaygısı beni ürpertti. Hayatım boyunca hep bir şeyler için çabaladım. Ailem beni sevsin, işimde başarılı olayım istedim. Ama şu an ne yapıyorum gerçekten? Durdum ve yeniden düşündüm. Gerçekten şu an ne yapıyorum? Başka şansım var mı? Onu ve hayatımı korumak için ne yapmalıyım? O sırada arkamdaki kapı açıldı. Sarışın, alımlı ve güzel bir kadın içeri girdi. Tahminen sekreteri olmalı. Beni içeriye alan beyefendi sekreteri sanmıştım. Birden fazla sekreteri de olabilir gerçi. Yavaşça bana yaklaştı. Hanımefendi, randevunuz olmadan geldiğiniz için Kalender Bey henüz gelmedi. Yarım saat içerisinde burada olacaklarını Behram Bey'den öğrendim. Behram Bey kimdi? Beni öyle yıkılmış görünce yardımcı olan ve Kalender Bey'in odasına kadar eşlik eden beyefendi mi? Sekreteri değilmiş demek ki. Kadın o sırada konuşmaya devam etti. Buradaki sarışın alımlı kadından bahsettiğimiz Ebru Hanım, yani Kalender Bey'in sekreteri, gerçekten Kalender Kandemir'in. Aynı şekilde burada bahsedilen diğer o Behram denen karakter de Kalender'in en yakın arkadaşı, iş ortağı gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz bir şey var mı? Eğer acıktıysanız yemek de söyleyebilirim. İstediğiniz herhangi bir şeyi bana söylemekten lütfen çekinmeyin, dedi ve güzel bir gülümsemeyle gözünün içine baktı. Çay kahve anlarım ama yemek. Çat kapı gelen kişilere bile bu kadar misafirperver davranmaları beni şaşırttı. Burada Arya bir olay yaşamış. Bu olayı bu arada 11. bölümde falan öğreneceğiz. Bir olay yaşamış ve bunun üzerine Kalender Bey'in ofisine gelmiş. İlk bölümden bir tanıtım geçmişiz. Sonra burada hepsini tamamen okumayacağım bu arada. İsterseniz kitabını okursunuz. İlk girişi işte gelecekten bir sahneyle yapıyoruz. Sonra bir süre Arya burada bekliyor. Baş karakterimiz Arya Reis burada bekliyor. Sonra etrafı incelemeye başlıyor. Sol tarafta toplantı masası hali büyüktü. Tam önümdeki beyaz masanın üzerinde 2 monitör vardı. 2 tane monitör varmış yan yana. Ve birkaç fotoğraf çerçevesi bana dönük olmadığı için monitör ekranlarına da fotoğrafları da göremiyordum diyor. Yani ona doğru dönmeyen bir masanın üzerinde fotoğraf çerçevesi varmış ve işte 2 tane monitör varmış. Benim gibi bir monitörden çalışırken diğerinden film izlemiyordur değil mi? Kendi düşüncelerimi güldüm. Adam muhtemelen mafya ve karanlığın içinde. Sonra mobilyalara bakıyor. Daha koyu mobilyalar ve ortam beklediğim doğruydu. Ben etrafı incelerken arkamdaki kapı yeniden açıldı. Sekreter hanımın suyumu getirdiğini düşünmüştüm ama topuklu ayakkabı sesini duymayınca hafiften sağıma doğru döndüm. Bu ilk karşılaşma. Yani bizim ana başrol karakterimiz Arya Reis ile kitaptaki sevdiği, ileride aşık olacağı, yani bu tabii ki tahmin edilebilir bir şey, kişinin ilk tanışması arkadaşlar. Yani Arya'nın gözünden ilk tanışması. Daha önce birkaç yerde görmüş ama ilk defa yüz yüze konuştukları an bu an diyebiliriz. Onu gördüm, beni korumasını beklediğim adamı, beni şu anda koruyabileceğini düşündüğüm tek insanı. Yavaşça elindeki su ile bana yaklaştı ve başını bana doğru indirerek baktı. Bu sert yüzü ve duruşuna nazaran gözlerinde gördüğüm naif merakı ve bolca endişe ona hiç yakışmıyordu. Su istemişsiniz. İçeriye girerken Ebru Hanım, yani sekreterim, getiriyordu. Buyurun lütfen diyerek önüme bıraktı.
Buyurun lütfen be. Gerçekten mi? Sadece bakışları değil, bu nazik konuşması da tuhafıma gitti. Onu medyadan ve yaptığımız sponsorluktan dolayı hiç yüz yüze konuşmasak bile tanıyordum ve hakkında çok şey duymuştum. Duyduklarım karşısında beklediğim ki böyle bir adam değildi. Muhtemelen randevusuz geldiğim için bana kızıp kovacak ya da bilemiyorum, haddimi bildirecek birini bekliyordum. Teşekkür ederim Kalender Bey. Ben randevusuz geldiğim için özür dilerim. Ama sizinle acilen görüşmem gerekiyordu, dedim mahcup bir tebessüm ile. Adımlarını hızlandırarak önümdeki beyaz masanın sandalyesine oturdu. Bakışları bir anda sertleşti ve oturuşunu dikleştirdi. Size nasıl yardımcı olabilirim diye sordum. Bu arada burada Arya'nın mesleği yayıncı arkadaşlar ve bu adam da onun Ark diye bir tane markası var. Bu markanın sponsorluğunu yapıyor. Yani ismi Ark ile özdeşleşmiş. Ondan dolayı da bu adamın yanına geliyor. Aslında bu adamın bir diğer işte güvenlik koruma gibi bir şey ama bunlar önemli adamları koruyorlar yani. O yüzden mafya diye geçiyor. Bir sürü şirketi var ve bu şirketlerin başında da Kandemir Holding var. Adamın kendi holdingi var. Kalender Bey, beni korumanızı istiyorum dedim gözlerinin içine en derinlerine bakarak, çünkü beni korumasından başka şansım yoktu. Anlıyorum ama bizim verdiğimiz hizmetler biraz farklı. Sizin için başka bir güvenlik şirketi ayarlayabilirim eğer isterseniz dedi. Beni yanlış anladı. Muhtemelen saplantılı takipçilerinden bahsettim ya da gittiğim etkinliklerde olan izleyenlerden beni korumasını istediğimi düşündü. Tamam, o zaman yeniden deneyelim. Hayır, ben sizin korumanızı istiyorum dedim ve devam ettim. Bu işimle ilgili bir şey değil, beni yanlış anladınız. Bana olan bakışlarındaki karmaşıklığı ve daha da artan merakı gördüm. Ama ne diyebilirdim ki? İsteyeceğim şey belki de her gün duyacağı bir şey değildi. Anlamadığım için beni aydınlatın. Sizi kimden korumamızı istiyorsunuz? Kalender Bey'in sorusu üzerine derin bir nefes aldım. Bunu tam bir hafta düşündüm. En iyi seçeneğin bu olduğuna karar verdim. Bu şekilde devam edemem. Ona iyi bakmalıyım. Kimse onu benden almamalı. Beni ailemden ve yeniden bir nefes aldım. Çünkü söylemesi bile inanılmaz zordu. Ve en önemlisi kocamdan korumanızı istiyorum dedim. Bana öyle bir şaşkınlıkla ve karanlık tuhaf bir bakışla baktı ki, evet eminim daha önce böyle bir şey duymamış olabilir. Kim ailesi ve kocasından korumak ister ki? Ben de istemezdim, inanın istemezdim. Daha kararlı bir şekilde bebeğimi ve beni onlardan korumanızı istiyorum dedim. Ama Kalender Bey'in bakışları, Tanrım sanırım korktukları adam işte bu adamdı. İçimden sanki kapkara bir şeyler geçti, ürperdim ve rahatsız olarak koltuğa biraz gömüldüm. Naif ve zarif demiştim değil mi? Hayır, bu adam kapkara. Peki ama bebeğim, sence bizi koruyabilir mi? Burada hani aralarda birileriyle konuşuyormuş gibi yapıyor ya, aslında burada bebeğiyle konuştuğunu burada öğreniyoruz. Kalender Bey dediğimiz gibi sponsorluk yaptığı şirketin sahibi. Aynı zamanda bu karakterimiz hamile ve evli arkadaşlar. Yani bunun eşi var. Ama peki eşiyle arası nasıl, bu duruma nasıl gelmiş, neden ailesinden ve kocasından korumak istiyor? Burada bir hafta önce dönerek öğrenmeye başlıyoruz. Burada ufak bir dipnot geçmek istiyorum. Arya'nın bakış açısıyla burayı okuduğumuz için Arya'ya karşı bir empati besliyoruz ama Arya'ya empati beslerken şunu unutmayın. Arya'nın davranışları ile bizi götürdüğü yer çok farklı. İkisi farklı şekilde betimlenmiş. Yani biz burada kitabı okurken Arya'nın gözünden okuyoruz, ona hak veriyoruz ama burada unutmayın, Arya'nın söylediği sözler, onun bakış açısı, onun davranışları, bunlar önemli etkenler. O yüzden bunlarda bazı yerlerde böyle ekranda sağda solda yazılar çıkabilir. Sizin dikkat etmeniz için. Evet, bir hafta önce dönüyoruz. Bir hafta önce döndüğümüzde de Arya hastaneye gidiyor. Hastaneye gittiğinde arkadaşlar 2 aylık hamile olduğunu öğreniyor. Ama bunun öncesinde de üst üste düşükler yaptığı için ve bir tane bebeği 18. haftada ölüyor. Bu 18. haftada ölüp kürtaj işlemi uygulandığı için bununla ilgili işte ilaç tedavileri görüyor. İşte tüp bebek olayına başlıyorlar ama tüp bebek sadece ilaç kısmında kalıyorlar. Bunları yaparlarken de asıl nedenleri eşindeki bazı sorunlar. Bunlardan zaten kitabın devamında böyle detaylı söyleniyor. Ben burada size sadece ufak bahsediyorum. Bu yüzden de Arya'nın yumurta kalitesini arttırmak amacıyla bazı işlemler yapılıyor. Bu şekilde işte hamile kalabileceğini düşünüyorlar. Ve tüp bebek tedavisi için gittikleri Ender Bey de onları 1 yıl süre tanıyor. Yani diyorlar ki 1 yıl gidin, şu an kalite. Niye? Şu an sizde bir sıkıntı yok. 1 yıl içinde bebeğiniz olmazsa gelin ve tüp bebek yapalım. Ondan sonraki aşamalara geçemiyorlar. Yani ilaç tedavisinden sonrasına geçemiyorlar. Bugün ise doktora gelmeden önce büyük bir bekleyişe girmiş. Bu sefer aynı şeyleri yaşamak için tam 2 ay beklemiştim. Çünkü aynı duyguları yaşamaktan ve yeniden umutlarımın kırılmasından korkmuştum diyor. Üst üste yaşadığı bu düşüklerden ve bir tane kürtajla sonlanan gebeliğinden dolayı 2 ay beklemiş.
En çok da kocamın, eşin kahramanın o yitik, umutsuz bakışlarından korkmuştum. Bana geçtiğimiz ay söylediği artık tüp bebek denememiz gerekiyor sözlerine hamile olabilirim dememek için kendimi zor tutmuştum demiş burada. Aslında eşiyle birlikteliklerinde son zamanlarda hep bu bebek faktörü var arkadaşlar. Sürekli bebek 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 bebek. Yani burada okuyacaksınız, birkaç bölüm boyunca böyle bebekten kusacaksınız. Ama burada anlatıldığı gibi eşinin aslında bu umutsuz böyle artık bu da mı olmadı bakışlarına dayanamadığı için bekliyor yani. Orada aslında eşi onu hani tüp bebek artık tüp bebeği yapalım zamanımız geldi dediği halde yani orada kuşkulandığı halde hamile olduğunu orada söylemiyor. Daha sonra sıkıntı olur hani bebeğe bir şey olur diye bekliyor. Sonuç olarak 2 yıldır beklediğimiz minik mucizemiz işte buradaydı. Kağıtta 125.000 HCG değerini gördüğümde ağladığımı itiraf etmeliyim. Zihnimde derin izler bırakan kürtajımı hatırladığımda tüm bedenim buz kesti sanki diyor. Yani burada artık bebeğin bu HCG değerleri haftalık tarihlerde çıkıyor. Beta HCG olarak çıkıyor. Yani 125.000 2 aylık hamilesin demek oluyor. Bunun detayları var. Evet, 2 aydır beklemem nedenlerini anlatıyor burada. Uzun uzun anlatmış. Siz aralara akırsınız. Fark ettiği zamanı anlatıyor. Umutlandığını ama biraz da kaygılandığını. Çünkü daha öncesinde kürtaj oldum, zorlandım. Ve hani o kürtaj anı daha sonraki bölümlerde de bahsediliyor. Onun için bir travma gibi bir şey. 18. haftada bebeğini kaybetmesi. Çünkü bayağı büyükmüş bebeği. Bu bebeği uzun zamandır hasretle bekliyorduk. Sadece ben ve eşim değil, onun ailesi ve benim ailemde. Hepsi tüm yaşadıklarımıza şahit oldu ve bize destek olmaya çalıştı. Şu anda koşarak eve gitmek ve eşime haykırarak bu haberi vermek istiyorum. Çünkü kahramanın bu haber için ve tabii ki bu bebek için her şeyi yapabileceğini biliyorum. Aynı zamanda evliliğimiz için de yeni bir umuttu. Yani burada aslında evliliklerinin çok da iyi olmadığını oradan anlayabiliyoruz. Yıprandığımız bu süreçlerin sonunda ikimizin de umudu. Bir klişe yapıp ismini Umut koyabilir miydik acaba? Evet, burada eve geliyor ve oturma grubuna uzanıyor. Kahramanın evde olduğunu biliyormuş, seslerden anlamış, telefonla konuştuğunu duymuş. Şu an çıkıp hemen müjdeleri verebilirim ama akşam ailemde yemek yerken söylemeyi düşünüyorum diyor. Burada bir plan yapmış kendince. Eminim hepsi mutluluktan bayılacaktı, annem hariç diyor. Ailemle ilişkim gençlik dönemimde çok da iyi değildi. Babam hariç annem ve ablamın beni hiç anlamadıklarını ve sevmediklerini düşünürdüm. Babamın göz bebeğiydim ve beni hep şımartırdı. Her zaman kararlarımda arkamda durdu. Evlenme kararımı önce onaylamadı ama sonra kahraman ile bir şekilde anlaştılar. Bu da önemli bir alt metin. Yani ilk başta evlenmelerine müsaade göstermemiş, istememiş babası. Daha sonrasında ise kahraman ile evlenmesine izin vermiş. Burada annem hariç dediği de annesi onun daha çok ayakları üzerinde durmasını isteyen ve evlenmesinin daha erken olduğunu düşünen bir kadını. Bu arada Arya 26 yaşına yeni girmek üzere, yani 26 yaşına diyebiliriz. Evlendikleri de 2,5 yıl önce, işte hesaplayın. Daha üniversite bitti falan, yani üniversitesi bittiği sırada evlenme kararı alıyorlar. 2020'nin ortaları falan. Yaptığım her şeyde ablam ve annem beni eleştirirken o beni özellikle karısına karşı çokça korudu. Babasından bahsediyor. Bugün en çok babam eminim torunu için sevinecekti. Ablamla ilişkim onun trafik kazası geçirmesinden sonra değişti. Şu an aramızdan su sızmıyor desem yeridir. Özellikle hastane süreçlerinde yanımda oldu ve elimi sıkıca tuttu. Belki de beni anladığı için de bilemiyorum ya da ben o zamanlar ergenliğin getirdiği başkaldırıyla onu anlamamıştım. Yani burada aslında ailesiyle, annesiyle ve ablasıyla arasının çok da iyi olmadığını, daha sonrasında yani evliliğinden sonraki süreçte bu ilk düşüne denk geliyor. İlk düşünde ablasıyla arası iyi oluyor ve ablası bundan sonra tüm süreçlerde onun yanında oluyor. Ona destek oluyor. Öncesinde de aralarının kötü olmasını ya onlar beni anlamıyordu ya da ben ergenliğin getirdiği o ara bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Kitabın ilerleyen bölümlerini öğreneceğiz. Baş kaldırıyla yani benim onlardan uzaklaşmam nedeniyle de böyle olmuş olabilir diye düşünüyor. Merdivenlerden yüzümdeki gülümsemeyle dans eder gibi çıktım. Giyinme odasına girip daha rahat giyindim ve üstümdekileri kirliye attım. O sırada kirli sepetinin çok dolduğunu düşündüm. Makineye çamaşır atma zamanı gelmişti. Zaten makinede çamaşır hiç eksik olmuyordu. Bu ana kadar tabi burada hiç Arya'nın maddumunun, eşinin maddumundan bahsedilmiyor ama kocasının babası milletvekili arkadaşlar. Yani bir sosyetik aileye mensuplar. Aynı zamanda kendi annesi de yani Arya'nın kendi annesi de zengin bir zümreye hitap ediyor. Birkaç nesil önce Rusya'da falan yaşamış. Zaten kadın annesi de Arya da aynı şekilde sarışınlar. Burada
Arya, yani Arya'nın dem vurduğu konu işte hizmetlilerin olmaması. Çünkü hizmetlilerin olduğu bir evde yaşamış ve hani büyük bir evde yaşamış ve şimdi buraya geldiği zaman eşiyle evlendikten sonra bu standartlardan farklı bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu konuyu kahramanla konuşmalıyım. Tabii hamilelik haberinden sonra muhtemelen kendisi teklif ederdi. Evde yabancı birini istemediği için ve ona göre tüm gün evde boş boş durduğumdan, ki ben evden çalışıyorum, ev işleriyle ve yemekle ilgilenebilirmişim. Burada biraz kahramanı tanımaya başlıyoruz ama kahramanı Arya'nın ağzıyla tanıyoruz. Burada aslında siz bir şeyleri okurken farklı bir gözle okuyorsunuz. Arya'nın size anlattığı gözle, ama burada gerçekten de kahraman evde yabancı birinin olmasından hoşlanmıyor. Ve ona göre de tüm gün evde boş boş durduğum kısmı yanlış. Onun başka bir nedeni var. İlerleyen bölümlerde yine onlara değineceğiz hepsine. Yani siz bunları eğer okuduysanız bu kitabı buralarda farklı düşünceler içine girebilirsiniz. Ve Arya'nın evden çalışması da bayağı da çalışıyor yani. Haftanın 4 günü 6 saatte yanlış hatırlamıyorsam yayın yapıyor. Gerçekten yoğun bir çalışması var ki çok iyi yayıncılardan biri kitabımızda. İlgilenirim tabii, neden ilgilenmeyeyim, ama evlenmeden önce bir eli yağda bir eli balda olan biriydim. Babamdan dolayı maddi zorluk hiç yaşamadım. Buna rağmen hep çalıştım. Üniversiteye kadar çok zorlu eğitimler görmüş. Üniversiteyi ise en iyi dereceyle bitirmiştim. Bak burada bir tane hemen çizgi var. Üniversiteye kadar çok zorlu eğitimler gördüm. Hemen çiziyorum altını. Üniversitede iyi bir dereceyle bitirmiş. Gerçi bitirdiğim bölüm üzerine çalışmıyorum ama istedikleri için bitirdim sonuçta. Ardından hobi olarak başladığım şu anki işim bana bağımsızlık sağlayacak güzel bir işe dönüştü. Evlenmeden önce yumurtayı bile kırmayı bilmeyen ben ev hanımı ve evden çalışan bir kadına dönüşmüştüm. Ah tabii ya, takvimimi hamileliğime göre düzenlemeli ve bugün ailecek güzel bir fotoğraf çekip Instagram'dan bebeğimi de herkese paylaşmalıydım. Burada Instagram'ın aslında takipçi kitlesinden falan bahsediyoruz. Hayata ne zaman geldin diyen kahramanın sesini duydum. Eşimiz sesleniyor bize. Kocamız. Az önce geldim. Bir işbirliği için toplantım vardı. Dün sana söylemiştim dediğimde hatırlamaya çalışıyor gibi bana baktı. Eşi bu iş konularında çok ilgisiz arkadaşlar. Yani ilgisiz, öyle söyleyeyim. Bazen beni hiç dinlemediğini düşünüyorum. Aklı hep başka yerlerde gibi. Tamam, bizim evliliğimizde sevgi çok ön planda değildi. Açıkçası ev arkadaşlığı, saygı ve bebek daha öncelikli gibiydi. Ama sonuçta kocam da, değil mi? Beni anlamasını ve ilgi göstermesini beklemem en doğal hakkımdı. Burada yine aile içini, ilişkilerine görebiliyoruz. Sevgi çok ön planda değil dedi. Zaten bunlar çocuk arkadaşı ve çocuk arkadaşlıklarından gelen bir yakınlaşmaları söz konusu. Bunun üzerine de evleniyorlar. Bu evlilik konusunda da Arya'nın bir baskı durumu söz konusu. Yani ilk başta ilişkileri başlarken direkt Arya'nın bir hamlesi, yani Arya'nın ön ayak olmasıyla başlıyor. Yani kahramanın ilk hamle gelmiyor. Ona rağmen çok iyi arkadaşlar. Her şeylerini birbirlerine paylaşan, sır veren, birbirlerine iyi dostlar. Aslında bunlar evlilikte sevgileri çok da yok. Yani arkadaş düzeyinde. Ama bu bebek süreçlerinde çok yıprandığımız için onu da anlıyorum. Sanki hayatımızın, evliliğimizin amacı bir anda bebek olmuş gibiydi. Halbuki ben bebek sorumluluğuna ilk sürpriz hamileliğime kadar hazır değildim. O hamilenin nasıl geliştiğini de hiç anlamamıştım. Çünkü hazır hissetmediğim için korunuyorduk. Sonra ona çok bağlanınca ve ansızın kaybedince ikimizi birbirine bağlayacak bir bebeğimiz olsun istedim. Tüm bu süreçte kahramanın bana ve bebeğe olan ilgisi hoşuma gitmişti. Onun mükemmel bir baba olacağını o günlerde anlamıştım. Burada mesela Arya bende çok yanlış düşünüyor. Yani bu tamamen benim kendi kişisel görüşüm. Çünkü bebek arkadaşlar biri sana ilgi duysun diye ya da biri seninle ilgilensin diye yapılmaz. Bunu sen sevdiğin için, hayatına dahil etmek istediğin için, hazır olduğun için yapılmalı. Burada mesela Arya farklı bir düşünce içine giriyor. Çünkü bebeğe bağlanıyor. Bebeğe bağlandıktan sonra eşinin de ona fazladan ilgi gösterdiğini görüyor ve bebeği kaybedince böyle düşüncelere giriyor. Yani aslında burada sıkıntı büyük. Yani aslında burada zaten psikolojisi düzgün bir insan yok. Hiç öyle psikolojisi düzgün birini beklemeyin. Hepsi bunların kitabın başından beri ben sürekli söylüyorum. Hepsi aslında gri ya da siyah karakterler. Bu kitapta beyaz karakter yok arkadaşlar. İyi bir insan yok yani. Ya hepsi kötü kötü insanlar. Ya psikolojileri bozuk ya hatırlatmışlar. Öyle de söyledim ya. Neyse, siz öyle kabul edin ama. Yani bu kitapta çok böyle beyaz, iyi, mükemmel insan beklemeyin, görmeyin. Ama olsun, güzeller yine ya. Aşkını falan okumak güzel. Burada yemek muhabbetleri var.
İşte yemek hazırladı mı diye soruyor kahraman eşine. Arya da diyor ki ben bugün annemler bir yeriz diye düşünmüştüm ama babam da seni soruyordu geçenlerde diyor. Sonra kahraman bir anda diyor ki yemek yapmadın yani diyor. O da diyor ki annemlere gideceksek ne gerek var? Hani niye yapayım diyor. Sonra diyor ki alttan oluyor Arya biraz. Fikrini almam lazım. Yorgun musun? Gitmek istemiyorsan yemek hazırlayayım diyor. O da diyor gerek yok diyor. Tamam diyor gidelim diyor. Zaten babanla konuşacaklarımız var diyor. Senin de birkaç imza için yarın şirkete gelmen lazım diyor. Bu şirket dedi de babası avukat. Babasının avukat bürosu var. Arya da oraya ortak. Oradan bahsediyor. Yani orada hisseleri var. Yarın yayınım var ama dedim. Devamını getiremedim çünkü durup arkasına bile bakmadı. Hadi ama tüp bebek konusunu her açtığında net bir cevap vermediğim için mi böyle yapıyor. Yani eşi burada aslında tüp bebek olayını konuşmadıkları için, aile sürekli kaçtığı için, yani bir ay boyunca aile sürekli kaçmış o konu açıldığında. Ondan dolayı bir trip atıyor ve onu dinlemiyor, Arya'yı dinlemiyor. Yani aslında bir nevi Arya'yı ilgisizlikle cezalandırıyor arkadaşlar. Normalde de eşimle ilgili çok ilgili olmazdı. Ama artık beni cezalandırıyor gibi geliyordu. Muhtemelen hamile olmasaydım sırf bana böyle davranmasın, ilgi göstermeye devam etsin diye şimdiye tedaviye başlamış olurduk. Doktorumuzun verdiği bir yıllık süre dolmak üzereydi diyor. Burada yine benim az önce söylediğim gibi. Telefonunu alıp eşinin yanına iniyor. Eşine sarılıyor. İşte Arya eşine bugün nasıl geçti diye soruyor. Sonra eşi çok sıcak deyip böyle elini uzatıyor. Dokunmak istemiyor Arya. Arya arkadan böyle sandalyedeyken böyle yapışıyor. Bu arada Arya tam bir temas bağımlısı. Eşi de tam aksi yönde bir insan. Çok sıcak diyor. Elini çekiyor böyle. Partiyle ilgili işler vardı. Onlarla ilgilendim. Babamın klasik işleri işte. Her zaman gibi arkasını topluyorum diyor. Babası milletvekili ve tanınan zengin insanlar. Burada Arya bir isyan ediyor. Buna rağmen diyor evde her işi ben yapıyorum. Ben nasıl sosyeteyim diyor. Çamaşır yıkıyorum, yemek yapıyorum, tuvalet temizliyorum. Hani böyle sosyete nerede görülmüş diyor. İşte buradayım gençler deyip kendini söylüyor. Sonra işte sohbetleri çok uzun sürmüyor. Kan değerlerini çantaya atıyor ve artık babasının, yani ailesinin, Arya'nın ailesinin evine doğru yola çıkıyorlar. Bunun dışında doktor ultrason için gün almasını istiyor Arya'dan. Bunları aklında düşünüyor. İşte kalp atışlarını duyabileceğini düşünüyor. İşte kahraman o gün gittiği gün normalde bunları öğrenebilirmiş ama hani kahramanla birlikte gidelim, o da duysun istiyor. Kahramana göre randevu ayarlamak istiyor. Sonra kahraman onu, bu dalgınlığını şimdi düşünüyor ya arabada giderken. Onları fark ediyor ve diyor ki bir şey mi oldu, iyi misin? Bilmiyorum, dalgın gibisin, bana mı bozuldun diyor. Dalgın gözüküyorsun hayatım, evde iyiydin, sarılmana karşılık vermediğim için mi bozuldun deyip eşi soruyor. Ne cevap vereceğini bilmeyen de böyle bakıyor Arya. Ne diyeceğini bilmiyor çünkü. Çünkü bebeğini düşünüyor o ara. Bebeği de söyleyemeyeceği için böyle kalıyor. İşte diyor ki lütfen ama bana öyle bakma. Çok temas sevmediğimi biliyorsun. Çok temas sevmediğimi hiç temas sevmiyor arkadaşlar. Yani dokunmak konusunda iyi değil. Tek taviz verdiği insan da Arya zaten. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sadece bu ara işlerim yoğun. Sana zaman ayıramıyorum biliyorum ama tedaviye başlayınca senin yanında olacağım diyor. Yani işlerimi ona göre ayarlayacağım. Sen tedaviye başladığın zaman işte o tedavi süresince hep yanında olacağım diyor. Ve sonrasında işte bebek için falan. Ondan sonra da Arya böyle kuruntu, biraz paranoyak bir insan zaten. Kuruntulara başlıyor. Diyor ki tedaviye başlamazsam yanında olmayacak mı yani? Bazen bu boşluğa çok düşüyorum. Sonra eşine bakıyor. Biliyorum diyor. Tamam diyor. Tüp bebek konusunda herhangi bir şey söylemediğim için yüzüme garip garip baktı. Birkaç saat sonra çok mutlu olacağını, bana sevgiyle, umutla ve mutlulukla bakacağını biliyordum. Sadece baba olmayı çok istiyordu. Bebeğim çok şanslısın. Daha baban seni bilmiyor. Buna rağmen istiyor. Seni çok sevecek ve hep koruyacak diyor. Burası birinci bölümün sonu arkadaşlar. Yani ilk bölümde kısaca toparlamak gerekirse 11. bölümden bir kesit gördük. Yani en başı 11. bölümden bir kesit. Ardından da bize 11 bölümde yaşananların minik bir özeti gibi, niteliğinde gibi bir alan var. Yani Arya'nın işte ailesine gitmek istemesi, bebeği öğrenmesi, o arada yaşadığı ruhsal durum. Yani Arya'nın aslında ruhsal durumu hiç normal, hiç güzel, böyle düzgün falan değil arkadaşlar. Tamamen paranoyak bir başrolümüz var. Kalenderle ilk tanışmaları da 11 bölüm sonra olacak. Burada tabii ki ana karakterler Kalender, Kandemir ve Arya'yız. İkisinin aslında biz aşk, tutku ve devamında yaşayacakları şeyleri işleyeceğiz. Ama burada Arya'nın ilk bölümde gördüğümüz gibi evli, Kahraman adında bir kocası var ve bebekli Kahraman'da. Yani farklı bir kurgunun içindeyiz. Ama bu kurguda aldatma gibi faktörler falan yok. Yanlış anlaşılmasın. Zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde bunu da detaylı olarak göreceğiz. Şimdilik bunu söyleyebilirim size. Yani altını çizdiğim yerler oldu. Onları ekrana yazdığım yerler falan olmuş olabilir.
Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerin gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum yazabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kitabı okumak isterseniz de açıklamalarda link bulunuyor. Hoşça kalın.